Herkese merhabalar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere elimizdeki boş çerçeveleri punch tekniği kullanarak nasıl daha eğlenceli bir hale getirebileceğimiz hakkında bir iki fikir vermek istiyorum. Bu videoda da bir önceki videoda olduğu gibi keten etamin bir kumaş ve ahşap 20 santimlik kasnak kullanacağım. Bu arada vaktinizi almamak adına fikirlerden bir tanesini video boyunca yapacağım, diğerini ise aynı teknik olduğu için videonun sonunda fikir olarak göstereceğim. İlk olarak desenimi bir kağıda bu şekilde çizdim. Deseni kumaşa aktarmak için bu sefer karbon kağıdından destek alacağım. Öncelikle desenimi kumaşa ortalamış mıyım bunu kontrol ediyorum. Daha sonrasında aynı kontrolü karbon kağıdı ve kasnak yardımıyla son bir kez daha yapıyorum. Evet, tam ortalamışım gibi duruyor gördüğünüz gibi. Ben gördüğünüz gibi bu kırmızı kurşun kalemi kullanacağım. Karbon kağıdı ile kopyalamak istediğiniz her neyse bu kırmızı kurşun kalemlerle en iyi transfer sonucunu alıyorsunuz. Desenimin üzerinden geçmeye başladım. Şimdi burayı biraz hızlandırarak geçeceğim. Bu arada küçük bir not, ben israf olmaması adına karbon kağıtlarını çok defalar yeniden kullanıyorum. Sizin de aklınızda olsun. Artık gördüğünüz gibi desenimin bütün hatlarının üzerinden geçtim. Karbon kağıdı kaldırıyorum ve desenimiz kumaşımızın üstünde hazır. Son bir kez kurşun kalemle silik çıkan yerler olmuş olabilir. Onların üzerinden de rötuş yaparak geçiyorum. Ve evet, artık kumaşımız kasnağa geçirilmeye hazır. Kasnağın alt parçasını alta koyuyorum. Araya kumaşı sıkıştırarak üzerinden de üst kasnak parçasını sıkıştırmak suretiyle geçiriyorum. Elimizden geldiği kadar kumaşımızı geriyoruz. Unutmayın, ne kadar gergin kumaşımız olursa o kadar rahat punch işleyebiliriz. Evet, artık kumaşımızı kasnağımıza gerdik ve punch işlemine başlayabiliriz. İğne ayarımı 8'de yaptım. Arka yüzeyi pofidik bir yüzey isteyeceğim çünkü. Kullanacağım iplikler ise sol tarafta küçük bir video ile hangi iplikler olduğunu size açıklamak istedim. Bunlar hobbyum.com'dan aldığım Lamia mini iplik setleriydi. Punch'a başlayanlar bu çok renkli setlerden isterlerse dilerlerse alabilirler. Fikriniz olması adına koyuyorum buraya. Ve ipliğimizi punch iğnemize geçiriyorum. Bu videoda çok detaylı olarak iplik geçirimi anlatmayacağım. Yukarıdaki linkten bir önceki videoda detaylı olarak iplik nasıl geçirilir kısmını izleyebilirsiniz. İlk olarak bu siyah renkle punch işlemeye başlayacağım. Lama desenimin yüz hatları çok küçük ve detaylı olduğu için ben bu göz, yüz, ağız, burun kısımlarını birazdan göreceksiniz. Kasnağın tam olarak tersinden işlemeyi tercih ettim. Ben çerçevemde bu pofidik olan yüzeyi ön yüzey olarak kullanacağım. Sadece bu kısımlar arka yüzey olarak kalmış olacak. Şu anda kullanacağım yüzeyde işleme yaptığım için farkındaysanız açık iplik ucumu işimin arka tarafında bırakıyorum ve arka tarafında kesiyorum. Yani kısaca açık iplik uçlarımı kasnağımın ön yüzünde bırakacağım.
Bakın burada yanlışlıkla bıraktım. Onu da keserek kurtuluyorum. Çok sorun değil aslında. Şimdi biraz çalışacağım yüzeyi temizliyorum. Açık iplik uçlarımı birazcık kısaltıyorum. Çok sorun değil dediğim gibi. Bu arada çok net çıkmamış olabilir ama kasnağın tersinde desen aslında gözüküyor net bir şekilde. Kolaylıkla işleme yapabiliyorsunuz. Videoda çok net gözükmemiş olabilir. Şimdi siyah renkten devam ediyorum. Aynı şekilde bulutların üzerindeki yüzleri de tersten yapacağım. Buralar da ince ve detaylı. Dediğim gibi ince hatları bu daha pofidik olan yüzeyde yakalamak daha zordur her zaman. Eğer çok büyük bir çalışmanız yoksa. Şu an benimkisi farkındaysanız küçük yüzeyde olan bir çalışma. Dolayısıyla bu taraftan çalışıyorum çok ince detaylı yerleri. Evet, fazla açık iplik uçlarından kurtuldum ve artık rengimi değiştirdim. Şimdi lama desenimizin yüzünün ortasında küçük bir yuvarlak var. Ben bu yuvarlağı da tersten çalışacağım çünkü gerçekten küçük bir yuvarlak. Evet, gördüğünüz gibi burayı da bitirdik. Şimdi artık kasnağın ön yüzünden çalışmaya devam edebilirim. Bundan sonraki bütün detayların pofidik olmasını istiyorum çünkü. Aynı rengi kulak içlerinde de kullanıyorum. Dolayısıyla iplik değiştirmedim. Evet, iğneme artık bir iplik rengini geçirmişken o renkle yapacağım bütün desenleri yapmaya çalışıyorum ki daha sonrasında iki iş olmasın. Aslında bu çalışmada olacak. Birazdan göreceksiniz. Ben desenlerimi punchlarken mutlaka aynı yönde gitmeyi, bir yön takip etmeyi tercih ediyorum. Bu öncelikle tabii ki daha düzgün bir görüntü sağlıyor. Ama daha da önemlisi pofidik tarafta boşlukların oluşmamasını sağlıyor. Ben video boyunca aynı işlemi yaptığım yerleri mümkün olduğunca hızlandırmaya çalışacağım. Eğer video boyunca göremediğiniz, net çıkmamış veya anlaşılmayan yerler varsa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Mutlaka cevaplarım.
Artık desenimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir lama oluyor bu. Çalışma yaptığınız yüzey sizi korkutmasın, bu kadar açık iplik ucunun durması. Bakın arka taraf ne kadar temiz. Evet, ben bütün çalışma boyunca bu lamanın unicorn boynuzunu birazcık ihmal etmişim. Gördüğünüz gibi mor ve sarı renkleri tekrardan iğneme geçirmek zorunda kaldım. Bu arada aynı şekilde unicorn boynuz kısmı da çok ince ve detaylı ve küçük bir bölge olduğu için burayı da tersten yapıyorum, fark ettiyseniz. Ve artık son olarak lamamın beyaz vücut bölgesine geçtim. Şimdi en yoğun olarak çalışacağımız bölge burası olduğu için tekrardan üstüne basmak istiyorum ki mutlaka yönlerinizi takip edin. Buraları gelişigüzel punchlarsanız emin olun arkada çok büyük boşluklar olur. O zaman da pofidik yüzeyiniz böyle boşluklu, seyrek yapılı olur. Olmaması için aynı benim yaptığım gibi bir yön belirleyin ve o yönü takip edin. Evet, ben desenimi tamamlamak üzereyim. Bir orta bölgesi, bir de kafa bölgesi kaldı. Şimdi son halini beraber inceleyebiliriz. Ve işte lamamızın son hali, pofuduk yüzeyi bu şekilde oldu. Ben daha sonrasında kumaşımı kasnaktan çıkartıp onu bir cep haline getirdim dikerek. Daha sonrasında çerçevenin içerisine yerleştirdim. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. İçerisine istediğiniz herhangi bir şeyi koyabilirsiniz. Bence hem dekoratif hem de çok kullanışlı oldu. Daha önce yaptığım diğer çalışmada sağ tarafta görebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.